Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün değerli arkadaşım, sevgili kardeşim Reşat Onur Uman'ın spor salonundayız. Karaköy'de Rouma Fitness olarak faaliyet gösteriyor. Ne kadar zamandır Reşat'cığım? Evet. Ben de arkadaşlara bir selam vereyim. Merhaba arkadaşlar, herkese mutlu bir gün diliyoruz. Hocamız bugün ziyaretimize geldi. Böyle kısa ve faydalı bir çekim için teşekkür ediyoruz kendisinden önce. Hoş geldiniz hocam. Hocam aslında Rouma Fitness bir 5 sene önce buradan geçerken şans eseri gördük burayı ve karar verdik hızlı bir şekilde. 5 sene önce burayı faaliyete geçirdik ve 5 yıldır devam ediyoruz. Özel ders veriyoruz alanda. İşte fonksiyonel fitness, body fitness ve reformer aletli pilates dersleri veriyoruz hocam. Reşat'cığım, senin uzun zamandan beri dostluğumuz var. Avrupa şampiyonusun. Evet. Burada benim sormak istediğim şu, müsabakaya hazırlanmaya nasıl karar verdin? Ne zaman karar verdin? Bu hazırlık sürecinde kısaca bir de anlat. Tabii ki. Hem arkadaşlarımız da faydalanmış. Şöyle, benim en son Avrupa şampiyonası hazırlığım bir arkadaşımızın Facebook'a bir fotoğraf atmasıyla başladı. Ben uzun yıllar Cerrahpaşa'da antrenman yaptım. Atletik Fitness Spor Kulübü'nde. Hocamız, Ömer hocamızı tanır, İrfan hocamız. Çok eskidir hocamız. 98 yılında başladım orada ama tabii ki daha öncesi birçok spor dalıyla uğraştım. İşte uzak doğu sporları, futbol, basketbol, boks, bunun yanında birkaç spor daha vardı. Bir arkadaşımızın Facebook'a fotoğraf atmasıyla, bana başarılar dilemesiyle aslında başladı bu serüven. Fotoğrafı, evet. Senin fotoğrafın mı? Benim fotoğrafımı Facebook'a attı. Fatih Gülsaray diye bir arkadaşımız. Yani ortaya attı. Evet, kulakları böyle çınlasın. İşte Reşat Onur Uma hocamıza başarılar diliyoruz diye. İnsanlar da altına işte hocam başarılar diliyoruz. İşte dualarımız sizinle falan deyince biz de böyle bir Türkiye şampiyonası serüvenine başladık. Ve Allah nasip etti. O sene Türkiye şampiyonu oldum. Sonra Avrupa şampiyonası hazırlığı başladı. Çünkü Türkiye şampiyonasından yaklaşık 1-1,5 ay sonra Avrupa şampiyonaları başlar. Bulgaristan Sofya'da oldu en son Avrupa şampiyonası. Orada da aslında hocam Avrupa şampiyonu dedi. Teşekkür ediyorum. 1 puanla orada Avrupa ikincisi oldum. Benim için muhteşem bir sahneydi, muhteşem bir podyumdu. Çünkü gerçekten çok zor şartlar altında hazırlandık. Türkiye ve Avrupa dereceniz varsa, üniversitelerin spor bilimleri fakültesi, işte eski adıyla spor akademisi yine giriş yaptığında bir sportif kariyer puanı veriliyor. O sene onu alarak, tabii ki sınavda da güzel bir puanımız vardı. O şekilde İstanbul Üniversitesi'ne girdim. 2016'da mezun oldum. Ardından işte Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu'nda 6 sene yöneticilik yaptım. Şu anda hala devam ediyoruz Karaköy'deki yerimizde. Yine federasyonla bağlantılarımız var. Aynı zamanda Onur Kurulu. Evet, geçen dönem arkadaşlar değişim oldu ve daha değerli arkadaşlarımız yönetim kuruluna başladılar. Onlara devrettik görevlerimizi ve başarıyla sürdürüyorlar. Çünkü her sene Türkiye şampiyonaları katlanarak, yani kişi sayısı artarak devam ediyor. Tabii ki işte hocam da geldi. Yaklaşık 1 ay önce bir yarışmamız oldu. Muhteşem bir yarışmaydı. 60 küsür siklet vardı. İşte kadın ve erkeklerde muhteşem bir organizasyondu. Oraya hocamız da geldi. Orada da bir şey konuştuk hocamızla. Yani bu spor sadece dışarıdan göründüğü gibi kassal değil. Gerçekten az önce bahsettiğim gibi planlamanızı güzel yaparsanız hem maddi olarak size kazanç sağlar, meslek olarak düşünürseniz mental olarak da birçok faydası var tabii ki. Bunu işin içine girince yaşıyorsunuz. Evet, Reşat Hocam, benim bir felsefem var. Hem kendim için yaparım hem de bu işi yapan arkadaşlara. Evet. Kaslarımızı ne kadar geliştiriyorsak beynimizi de
o derecede geliştirmemiz lazım ki Kesinlikle. kaslar ön plana çıkmasın. Kesinlikle. Daha bilgili, daha faydalı Evet. insanlar olarak toplumda hizmet verebilelim. Evet, çok doğru hocam. Hocam, Çok doğru. spor yapmak başka, yarışmacı sporcu olmak başka. Bunu biliyorum. Yani burada nasıl hazırlandın kısa, neler yaptın, bu sporu yapanlara ya da yarışmacı sporcu olanlara söyleyebileceğin şeyler nelerdir acaba? Arkadaşlar, tabii ki bu spora her yeni başlayan genç arkadaşlarımız, orta yaşlı arkadaşlarımız veyahut da Orta yaş üzeri yaşlı arkadaş. demeyelim, orta yaşın üzerindeki arkadaşlarımız, abilerimiz bu sporun gerçekten tadını aldıktan sonra podyumun da tadını almak istiyorlar. Çünkü podyum bu sporu taçlandırdığınız bir yer. Bambaşka bir şey. Yani Podyum, spor evet, yapmanın yani biraz podyum bu sporda gerçekten başarılı olduğunuzun kanıtı. Tabii buraya başlamadan önce arkadaşlar en önemli şey sizi gerçekten buraya hazırlayabilecek kapasitede, donanımda bir hocanız var mı? Eğer böyle bir hoca yoksa etrafınızda arkadaşlar lütfen hazırlanmayın. Neden? Çünkü her yerde olduğu gibi bu sporda da çok fazla nasıl söyleyeyim, hani kullanılma demeyeyim de yani üzülürsünüz sonunda. Çünkü eğer anatomik olarak uygunluğunuz yoksa, kassal olarak yeterli değilseniz, ekonomik olarak da Evet, iyi değilseniz arkadaşlar, yani bakın hocam çok boyutu var. Yani bir kere en önemli şey tabii ki şu zamanda ekonomi. 2. Anatomi. 3. Sizi hazırlayacak, gerçekten sizin elinizden tutup podyuma kadar çıkaracak iyi bir hocanız varsa evet bu spora gönül vermişseniz podyuma çıkabilirsiniz. Spor olarak yaparsak nasıl yapacağız? Bizim yaptığımız sporun yaşı yok. Yani 15-16 yaşından başlayıp Hatta yarışma yaşı bile yok. yarışma yaşı bile yok, doğru. 15-16 yaşından başlayıp 70-80 yaşına kadar, hatta ölene kadar fitness Sağlığı yapabilirsiniz. müsaade ettiği sürece. Evet, yani eklem yerleriniz sağlamsa veyahut da büyük bir rahatsızlığınız yoksa tabii. yapabilirsiniz. Tabii ki bu spora bir başlama yaşı var. İşte 15-16 belli bir kemik gelişimi isteniyor. Çünkü eğer gençlerde büyüme plakaları tam kapanmamışsa, hani çok küçük yaşlarda biz başlatmıyoruz ağırlık sporuna. Ağırlık yaptıracaksak da eğer fonksiyonel şeyler yaptırıyoruz. Yani çok fazla gym ekipmanları yerine vücut ağırlığıyla yaptığı, yani çocukların ve işte gençlerin, gençler dediğim yani işte 11 ile işte 15 yaş aralığı diyelim. Gelişimini engellemeyecek şekilde. Tabii ki, Daha çok tabii ki. çekiş hareketleri falan. Kesinlikle, kesinlikle. Bu şekilde başladıktan sonra işte az önce bahsettiğimiz iyi bir hoca. Çünkü iyi bir hocanın kıstası bilgili, belgeli, bunlar da yetmiyor arkadaşlar. İlgili olması gerekiyor. Bir kişinin bilgisi, belgesi olabilir hocam. Ama bir spor salonuna girip eğer size ilgi göstermiyorsa, işte programınızı hazırlamıyorsa. Hele yarışmanın son dönemlerinde 24 saat ilgilenmesi lazım. Tabii ki. Yani özel hayatına da Muhakkak, girmesi muhakkak. lazım. Antrenman Tabii. hayatının dışında. Çok doğru. Burada bir şey daha soracağım hocam. Yani yarışmacılara ilgilendiriyor gerçi Evet. de. Yarışma diyetin nasıldı? Ne yaptın? En zorlandığın şey Evet. neydi yarışma diyetinde? Arkadaşlar yarışma diyeti şöyle. Şimdi ben 70 kiloda yarıştım. O zaman işte 65 deniyordu. Ama işte birkaç kilo toleransı oluyordu. İşte 68-70 kilo aralığında oluyorsunuz. 84-85 kilodan ona bir bulk dönem diyoruz. O bulk dönemden aşağı doğru bir eksilmeyle, bu eksilmeyi yaparken de işte yağı ve vücuttan suyu temizleyip Deriyi inceltmek kası olabildiği kadar. hapsetmeye çalışıyorsunuz vücutta. İşte son zamanlarda hocamın dediği gibi işte belli bir su diyetleri, işte karbonhidratı kesiyorsunuz. Tabii hocam bu çok uzun bir konu. Çünkü ama yarışma diyeti şöyle, az önce bahsettim. Sizin kilonuza, cinsiyetinize uygun ve yaptığınız branşa uygun hocanız karbonhidrat, protein, yağ,
vitaminini dengeler. Şimdi benim anlatacağım şey benim kilomu ilgilendiriyor ve benim branşımı ilgilendiriyor. Ben vücut geliştirme branşında yarıştım. O branştaki aldığımız karbonhidrat, protein, çünkü vücudun bacak kısmı da çok iyi olması lazım. Tabii. Sadece üst kısmı değil. Ülkemizde özellikle bacak ve midesi iyi olan Tabii ki işi şimdi gösteriyor. son 5-6 yıldır atletik fizik, yani fizik kategorisi müthiş bir şekilde talep ediliyor. Çünkü tabii ki müthiş sporcularımız var. Çok başarılı sporcularımız var. Ama bir fizik kategorisindeki sporcunun yetişmesi arkadaşlar, yani eğer anatomisi iyiyse 2 ila 4 sene diyelim. Ama bir bodybuildingçinin yetişmesi minimum 4 ila 8 sene. Yani minimum 4 ila 8 sene. Çünkü sadece yani üst ekstremite değil, alt ekstremite. Çünkü vücudun yarısı bacak hocam. Evet. Yani burayı doldurmak gerçekten üstü doldurmaktan daha zor. Yani çünkü ince ince işleniyor her taraf. aynen, yani dediği gibi hocamın, yani işliyorsun vücudunu. Yani her bölgeyi ayrı ayrı işliyorsun. Sporcu, supplement nasıl kullanılır, kullanılmalı mı, zararı var mı? Bu konuyla ilgili Reşat Onur Uma hocamızdan bilgiler alacağız. Evet. Arkadaşlar, supplementler, yani sporda ergojenik yardım destekleri dediğimiz destekler birçok branşta kullanılıyor. Bunun kullanım amacı şu arkadaşlar, gerçekten ileri seviye bir sporcuysanız veyahut da ileri seviye olmanıza gerek yok. Önem veriyorsak, yani önem veriyorsanız istiyorsak, vücudunuza haftanın 3 ila 6 günü, 7 günü yapanlar da var. Tabii ki çok tavsiye ettiğimiz bir şey değil. 3 ila 6 günü spor yapıyorsanız vücudunuzda dışarıdan ki normal insandan daha fazla proteine, daha fazla vitamine, daha fazla minerale, daha fazla yağa. Yağ da çok önemli Tabii, hocam. önemli Hep bir atladığımız enerji bir yer. kaynağı. İhtiyaç duyuyorsunuz. Eğer bunu normal beslenme kaynaklarından alamıyorsanız işte o zaman devreye ergojenik yardım destekleri giriyor. Yani işte çok kısa hemen bahsedelim. Proteinler, amino asitler, BCA'lar, zaman zaman kreatin destekleri, pre-workout'lar. Yani pre-workout'ı hemen açalım. Antrenman öncesi kullandığımız performansımızı artıran ürünler arkadaşlar. Bunları tabii ki her branş yaptığı antrenman şiddetine göre veyahut da antrenman yoğunluğuna göre alır. Çünkü bir bodybuildingçinin alacağı proteinle bir tenisçinin alacağı protein farklı. çok farklı arkadaşlar. Kas kütlesi elde ediyor. Evet, yani çünkü burada. birinde amaç hocamın dediği gibi kası inşa etmek, diğerinde performansı sürekli sağlamak. dayanıklılık. Evet. Çünkü bizim performansımız arkadaşlar bir set ortalama işte 20 ila 40 saniye sürer veya 35 saniye diyelim. Bir nevi Çünkü anaerobik çalışma. evet, 35 saniye biraz ileri bir saniye, herkes yapamaz. İşte bir antrenmanda 45 ila 1 saat sürer. İşte 45 ila 1 saatlik bir antrenmanda ki o işte 15-20 set, 25 setin vücudaki vereceği enerjiyi bazen normal yolla biz karşılayamıyoruz. İşte pre-workout dediğimiz antrenman öncesi desteğimizi alıyoruz. Veyahut da antrenman bittikten sonra atıyorum Çabuk diyelim. toparlayıcı Evet. şeyler. 200 gram bir et yedik veya 250 gram. Ama öyle bir antrenman yapmışsınız ki 90 kilosunuz. Yediğiniz o protein size yetmiyor. Çünkü vücut ne kadar yorulursa, o kadar kas yıkım oluyor. ne kadar yorulursa hocamın dediği gibi yıkım, yani katabolik oluyorsunuz. O süreci anaboliye çevirmek, yani artıya çevirmek için de ekstra amino asit, ekstra protein, ekstra vitamin ve yağ ihtiyaç duyulabiliyor. Bunları da işte ergojenik yardım desteklerinden temin ediyoruz. Tabii ki şu an marka ismi vermeyeceğiz. Yok, şu an buradaki amacımız herhangi bir markayı yani övmek demeyelim de, yani burada biz şu an sporcu beslenmesini anlatıyoruz. Ama gerçekten ben şunu tavsiye ediyorum. Bir markayı kullanıyorsanız
o markanın içeriğine, içeriğindeki isimlere ve o isimleri de araştırın. Çünkü öyle şeyler var ki arkadaşlar, siz protein sanıyorsunuz. Aslında o çok farklı bir şey. Veyahut da hani glutamin sanıyorsunuz. Glutamin öncüsü, glutamin değil. Ya da kreatin zannediyorsun, içine başka bir şey de koyabiliyorlar. Evet. Onun için güçlü markalarla, güçlü markadan ziyade gerçekten içindeki ham maddeyi güvenli olan markalardan ürünlerinizi temin edin. Bunun dışında evet. Sözünü kesin. Estağfurullah hocam. Yalçın Beşiktaş hocamla da bunu konuşmuştuk. Evet. Ürünün içeriği önemli, ürünün tadı elbette önemli ama ürünün tadı onun kaliteli olduğunu göstermiyor. Evet. Yani hem daha önce kullandığınız marka var ise ya da başka var ise onun tecrübesini edinmişsinizdir, o başka. Evet. Bir fiyatı çok ucuzsa, çok iyi içimi varsa yani biraz daha düşünmeniz lazım. Çünkü örneğin arkadaşlar ucuz fiyatlara protein yerine gluten veriyorlar maalesef. Evet. Yani gluten de yasal olarak protein sayılıyor ama bize faydalı protein değil o. O zaman maliyet düşüyor, biz protein aldığımızı zannediyoruz ama maalesef protein alamıyoruz. Yani iyi araştırın, neye ihtiyacınız olduğunu bilin. Her şeyi kullanmanıza gerek yok. Evet. Hatta kullanmanıza gerek yok. Eğer yeteri kadar beslenebiliyorsak, tabii ki, onu tabii karşılayabiliyorsak. Nasıl, ne zaman, nerede kullanacağımızı bilmeliyiz. Bunun için de hem biraz kendiniz araştırın hem de bu işi bilen insanlardan bilgi alırsanız çok daha faydalı olur. Kesinlikle hocama katılıyorum arkadaşlar. Şimdi zaten arkadaşlar eğer bir spor yapıyorsanız, bir spora gönül vermişseniz, yani amaç burada o spordaki müsabaka esnasında başarılı olmak ise, bodybuilding dahil, vücut geliştirme dahil veyahut da bunu sağlık için yapıyorsanız beslenmeye mümkün olduğu kadar dikkat etmek zorundasınız ki ben şunu söylüyorum buradaki öğrencilerime. Arkadaşlar diyorum, dünyanın en iyi antrenörü gelse, dünyanın en iyi programını yazsa, aynı ben diyecektim. Beslenmeniz o branşa uygun değilse arkadaşlar veyahut da beslenme, dinlenmeyi biraz atladık. Dinlenme, beslenme uygun değilse o branşta başarı elde edemezsiniz. Veya sağlık için yapıyorsanız sağlığınıza pek bir katkısı olmaz. Hocamın az önce bahsettiği gibi arkadaşlar, evet tadı önemli, tadını seviyoruz ama farkındasınız ki lezzetli olan birçok şey sağlığa zararlı. Hatta en lezzetli şeyler, yağlı ve tabii, şekerli şeyler. Evet. Bunlar da. İtiraf edeceğim, bugün hocam beni yakaladı. Biz az önce çekimden önce küçük bir kahvaltı esnasında benim yumurta beyazımın yanında börek vardı arkadaşlar. İtiraf ediyorum. Çok nadiren yerim. Tabii ki Allah her şeyi bizim için yaratmış. Tabii 20 dakika kardiyo yaparsın onu tabii yediğin için ekstra tabii. bugün. Her şeyi bizim için yaratmış ama beslenmemizin, yani bir ayda veyahut da bir haftada günde 3 öğün yiyen bir insan hocam, bir haftada ortalama işte 20-21 öğün yer. Bu öğünlerden bir iki tanesini arkadaşlar atlarsanız, yani kötü beslenirseniz bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama bu öğünlerin günde bir iki tanesi kötü olursa o zaman bu iş kötüye gider. Onun için az önce bahsettiğimiz, eğer müsabaka yapıyorsanız da veyahut da sağlık için bu sporu yapıyorsanız da size yol gösterecek bir hocanız varsa beslenme tavsiyeleri alırsınız. Artık internet çağındayız. Böyle bir hocanız yoksa açarsınız interneti. Doğru bilgiler. Evet, forumlardan tabii değil, özellikle forumlardan değil. Gerçekten forumu herkes yazıyor. Gerçekten güvenilir sitelerden bunlara bakıp araştırıp öğrenebilirsiniz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hocam ben teşekkür ediyorum. Zamanını ayırdın. Estağfurullah hocam. Hocam Mecidiyeköy'de hocamın spor salonu. Hocam da bu camianın gerçekten sevilen, sayılan çok başarılı isimlerinden. Buraya kadar geldi. Ben teşekkür ediyorum kendisine. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Arkadaşlar Reşat hocamıza çok teşekkür ediyorum. Başka bir zaman, başka bir konuda tekrar görüşeceğiz. Sürekli görüşüyoruz ama çekimle ilgili görüşeceğiz.
kanalımızı takip edin. Faydalı bilgileri veriyoruz. Evet. İnsanlara faydalı olmaya çalışacağız bu anlamda. Hem teorik anlamda değerli sporcu ve bilim adamları, akademisyenlerle, hem de pratik anlamda size yardımcı olmaya, faydalı olmaya daha doğrusu çalışacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler, hoşça kalın, sporla kalın arkadaşlar.